Arkadaşlar videonun konusu Etiyopya medeniyetiyle hızlıca kale çağına geçmek, özgün birimi olan Şotl savaşçısı ile rakibimin 10-15 köylüsünü avlamak. Rakibim imparatorluk çağına geçmeden önce yeterli sayıda köylü avlamak gibi bir süre sınırı koyulabilir. Şotl savaşçısını seçme sebebim hem hızlı eğitilebiliyor hem hareketliliğinin yüksek, aynı zamanda da hasarının çok iyi olması. Can havuzu az olsa da baskın yapmak için iyi bir ünite. Birinci oyunda tam üstümü kapadım derken rakibim içeriye 3 tane köylü ve bir de gözcü süvari ile sızıyor. Altın madenimin yanına kule inşa ediyor. Bir köylü ile kışla inşasına başlamış olsam da baktım yetişmeyecek, köylülerle hücuma geçiyorum. Son köylüyü de etkisiz hale getirdikten sonra kulenin etrafına tahta sur çekiyorum. Birkaç köylüyü de taşa yolluyorum. Kale inşa edebilmek için marketi olabildiğince az kullanmak istiyorum. Rakibim okçu biriktirmeye başlamış. Kale çağına ulaştım ve hemen kale inşasına başladım. Rakibim askeri birimleriyle üstüme yaklaşıyor. Seri bir şekilde Şotl savaşçısı eğitmeye başlıyorum. Okçulara avcı ile karşılık veriyorum. 16 tane Şotl savaşçısı ile saldırma vakti geldi. Rakibim son anda duvarlar ile üstünü kapatmaya çalışsa da olmadı. Şimdiden 9 tane köylü avladım bile. Sağda solda 4 tane daha köylü avladıktan sonra sıra ikinci büyük ava geldi. Burada da 10 tane köylü avlandı. Toplamda 26 köylü avlanmış oldu ve böylece hedefim olan 15 köylüye ulaşmış oldum. Oyunun devamında ise şunlar yaşandı. Ben Şotl savaşçısı basmayı bırakmadım ve saldırıya devam ettim. Rakibimin kaybettiği toplam köylü sayısı 35. Hayatta olan köylü sayısı ise 6'ya kadar geriledi ve rakibim teslim oldu. 1'de 1. Sırada ikinci oyun var. Geçen eldeki gibi rakibimden büyük bir saldırı gelmedi. 2 tane gözcü süvari ile selam verdi, o kadar. Hızlıca kale çağına geçip kaleyi inşa ettim ve Şotl savaşçısı eğitmeye başladım. Gümüş tacı da aldım. Ahır birimleriyle karşılık verme ihtimaline karşın 13 tane Şotl savaşçısı ile saldırıya geçiyorum. Rakibimin üstüne sızıyorum. Hafif süvarileri biçiyor ve köylü kıyımına başlıyorum. Değirmenin kenarında 6 tane, altın madeninin yanında ise 3 tane köylüyü avlıyorum. Sıra oduncularda. Rakibim hafif süvari, şövalye ve milis birimiyle karşılık veriyor. Ben de süvarileri görünce ikinci piyade zırhına tıklıyorum. Şimdiye kadar toplam 22 köylüyü avladım bile. Rakip orduyu bir kez daha temizliyorum. Kale inşasını son anda fark edip inşa eden 6 köylüyü daha avlıyorum. Böylece toplam avladığım köylü sayısı 33'e ulaşıyor ve rakibim teslim oluyor. 2'de 2. Ve sıra son oyuna geldi. Rakibimden bir saldırı gelmedi. Ben de Şotl savaşçısı biriktirmeye başladım. Bir de ne göreyim, rakibim üssümün hemen önüne kaleyi kondurmuş. Yanına da şehir merkezi attı. Şehir merkezini inşa eden 5 köylüyü avlamayı başardım. Ben önceki ellerde olduğu gibi seri bir şekilde köylüleri avlamak istesem de içeriye sızamıyorum. Umutsuzca binaları yıkmaya çalışırken birden kapı 2 tane milis yüzünden açılıyor. Ben de Şotllarla içeriye sızıyor ve ava başlıyorum. Bu saldırı boyunca rakibim 21 köylüsünü kaybediyor. İleriye kuşatma atölyesi atıyor ve bir kez daha saldırıya geçiyorum. Rakibim duvar arkasından okçularla saldırsa da yeterli olmuyor. Rakibimin şehir merkezlerine koçbaşı ile saldırıyorum. Bu saldırı boyunca avladığım köylü sayısı ise 44'e ulaştı. Ancak rakibim de kendi özgün birimiyle bana saldırmaya başlıyor. Ordumu üstüme geri çekmekte geciktiğim ve yeterli askeri binaya sahip olmamam sebebiyle hızlıca ordu eğitemediğim için ben de toplam 39 köylü kaybediyorum. Rakibimin köylü sayısı 4'e ve benim köylü sayım da 17'ye kadar geriliyor. Minik çatışmaların yaşandığı ve bir ekonomi toparlama sürecinden sonra milis hattı yükseltmelerini alıyor, kışla sayımı artırıyorum. İmparatorluk çağına geçip rakibimin kalesini katapultlamaya başlayınca rakibim teslim oluyor. Günü 3'te 3'te kapatıyorum. Bilmiyorum ne haldeyim.